Son 5 yılda neredeyse 100 tane oyun bitirdim. Peki kaç tane DLC bitirdim biliyor musunuz? Bir elin parmaklarını geçmiyor. Sırf şu lanet DLC bitirmeden yeni oyuna geçemem takıntım yüzünden kütüphanemdeki onlarca yeni oyuna başlayamıyorum. Yemin ederim DLC'ler yüzünden oyun oynamaktan soğudum. Şimdi bu video biraz iç dökme videosu olacak. Bu yüzden Enis Cherries modumuzu aktif edelim. Abi evet yaşım küçük. Dışarıdan bakınca derdiniz dersiniz ama yemin ediyorum içim çürüdü lan. Sanki 80 yıldır oyun oynuyormuşum, sanki 30 yıldır oyun oynuyormuşum gibi hissediyorum. Ağzım, yüzüm, gözüm karardı ulan şu menülerde gezinmekten. Konumuz DLC'ler, indirilebilir içerikler, ek paketler, yani Türkçe mealiyle biz sana bu oyunu sattık ama aslında bitirmedik. Gel sana aynı oyunu bir daha satalım. Seni biraz daha sağalım paketleri. Aslında bakınca teoride DLC fikri harika duruyor. Bir düşün, hikayesini yalamışsın, yutmuşsun, bitirmişsin, karakterlerle aranda bir bağ oluşmuş. Sonra yapımcı gelip diyor ki al sana birazcık daha içerik. Harika değil mi? Bence hiç de harika değil. Nasıl yani? Neden lan? Neden? Geliştiriciler ana oyuna ruhlarını, anlarını, terlerini koymuşlar. Ana hikayeyi oynarken her sahnesinde emeği hissediyorsun. Sonra DLC'yi bir açıyorsun. Sanki stajyer ekibe hadi gelin çocuklar siz de biraz bir iki bölüm yapın da satalım demişler gibi. Ana oyundan o kadar çok kopuk, o kadar yapay hissettiriyor ki bu DLC'ler. Fenalık geçirdim. Geçen gün bir tanesini denemeye çalışırken kafiyeli oldu lan. Abicim ben bu oyunu çıktı gün alıyorum, oynuyorum, bitiriyorum. Kalemini kırıyorum. Sonra bu adamlar 3 ay, 8 ay, 1 yıl falan sonra yeni DLC çıkartıyorlar. Lan ben hikayeyi unuttum. Karakterin adını unuttum. Tuş kombinasyonlarının, tuşların yerini falan da unuttum. İstisnalar yok mu? Var tabii. Mesela Cyberpunk 2077 Phantom Liberty. Aha geldi benim aşkım. Bak Yiğit'i öldürelim ama hakkını yemeyelim. Bu DLC'ye ciddi ana oyundan daha fazla para verdim. Ve yemin ediyorum ana oyundan çok daha fazla sevdim. Adamlar neredeyse yepyeni bir oyun yapmışlar. Ve nedense oynarken bir Mission Impossible filminin içindeymiş gibi hissettim. Güzel bir oyun yani. İstisnalardan bahsetmişken bir şeyi itiraf edeyim. Fallout oyunlarını ne kadar çok sevsem de Fallout oyunları hakkında ne kadar çok videom olsa da sadece Fallout 4'ün DLC'lerini oynadım. Onu da sadece Platin Kupa almak için bildiğin zorla oynamıştım. Hatta ulan sırf bu diğer Fallout DLC'lerini oynamaya kendimi mecbur hissedeyim diye oturdum bu videonun metnini yazdım. İtiraf edeyim ben bir salağım, ben bir malım. Kendi kendime eziyet etmek için video fikri buluyorum. Bakın olay tam olarak şurada bir kısır döngüye giriyor. Bir oyunu bitiriyorum ama o oyunun bir de DLC'leri var. Bu DLC'leri bitirmeden yeni oyuna geçemem diye bir takıntı geliştiriyorum. Sonuçta ne DLC'yi oynayabiliyorum ne de kütüphanemde beni bekleyen diğer oyunlara başlayabiliyorum. Bu arada son 5 yılda oynadığım oyun sayısına baktım. Neredeyse 100 tane oyun oynamışım. Bitirdim DLC sayısına baktım. Bir elin parmaklarını geçmiyor. Ya ben oyunları sırf tam paket olsun diye, eksiksiz olsun, bütün DLC'ler oyunun içinde, paketin içinde olsun, kütüphaneme gelsin diye bilerek GOTY Edition alıyorum. Yani Game of the Year Edition alıyorum. Sonra ana oyun bitiyor ve DLC'lere başlamaya bir türlü elim gitmiyor. Neden? Çünkü bir oyunu bitirdikten sonra yeni bir oyuna geçmek ya da yeni bir evreni keşfetmek falan istiyorum. Aynı mekaniklerle tekrar başka bir hikaye oynamak biraz sıkıcı geliyor açıkçası. Bir de bu işin parça parça satma olayı var. Eskiden bir oyunu alırdın, tamdı. Şimdi adamlar oyunun asıl sonunu, asıl hikayesini kesip bize DLC diye satıyor. Geçen bir yorum gördüm. Yemin ederim adamı alnından öpmek isterim. Adam diyor ki eskiden oyunu çıktığı gün alırdım. Şimdi ürünlerini parça parça piyasaya sürüyorlarsa ben de tüm DLC'ler çıkana kadar bekliyorum. Sonra hepsinin yarı fiyatını alıyorum. Kar marjları falan umurumda da değil. Helal olsun ulan sana random yabancı insan. Herif mantığı çözmüş. Ben de artık aynısını yapıyorum. Bekliyorum. Bekleyince ne oluyor? Bu sefer de oyunun hype'ı geçiyor. Herkes oynamış, bitirmiş oluyor. Benim hevesim kaçıyor. İki ucu da değnek yani, anladın mı? Ya yemin ederim bu oyunlar beni çok yordu. Her şeyi bitirmeden bir sonraki oyuna geçememe takıntım yüzünden resmen oyun oynamaktan soğudum. Hikayeyi anlamak için bunu kesin oynamasın diyenler var ya. Yok abicim. Oynamak zorunda falan değilim. Benim oynadığım yüzlerce saatlik oyunlarda mutlaka oynamalısın denilen DLC'lere o kadar çok nadir rastladım ki Fallout oyunlarında gerçi oynamak lazım ama ben oynamadım. Belki de sorun bendedir, bilmiyorum. Belki de cidden hevesim bitmiştir. Oyun şirketlerine kızıyorum. Yarım iş yapıyorsunuz diyorum ama dönüp aynaya baktığımda yarım bıraktığım, yüzüne bile bakmadım DLC'leri görüyorum. Ya neyse artık kararımı verdim. Mümkün olduğunca bu DLC'leri atlayacağım. Ben hem de beni bekleyen yeni oyunlara bakacağım. Bir oyunu bitirdikten sonra tekrar aynı oyuna dönmek beni sinir hastası ediyor. Ya bu videoyu yaparken asıl amacım aslında benimle aynı düşünceye sahip başka insanlar var mı diye sormaktı. Bu yüzden şimdi sorayım. Siz ne durumdasınız? Sizin de kütüphaneniz benimki gibi oynanmamış DLC'lerle mi dolu, yoksa her içeriği son damlasına kadar sömüren bir psikopat mısınız? Yorumlarda dertleşelim çünkü yemin ederim bu yükü tek başıma taşıyamıyorum artık. Bu arada yorum yazmaya kadar gitmişken de bir abone, like, yorum, hype bir şeyler atmayı unutmayın. Neyse hadi bay bay. Yoruldum ya.